Moğaç Savaşı çektik. Mesela 15 gün Edirne'de, Ova'da. Antalya Film Festivali'nde 2 filmim vardı. İkisi de birbirinden çok farklı filmlerdi. Mesela bir keresinde atlar geliyordu, geri giderken düştü. Böyle çok iri bir tane arkadaş vardı. İnanılmazdı. Atın birinin yanına gitti. Böyle tık tık vurdu. Merhaba, Ercan Özkan, görüntü yönetmeniyim. 15 seneyi geçti. 32-33 senedir de sektör içindeyim. Asistanlık ve daha öncesiyle birlikte. Daha çok drama, dizi yapıyorum, film yapıyorum. Görüntü yönetmeninin tam olarak sorumluluğu nedir? Görüntü yönetmenin aslında kağıt üstündeki sorumluluğu teknik sorumluluk, yani teknik direktör gibidir. Görmek istediği ya da görmek istemediği bütün görsel malzemeden sorumlu insandır. Görüntü yönetmeni denmesinin sebebi de odur. Birçok insan görüntü yönetmenlerinin sadece ışık, kamera ve bu tür teknik şeylerle sorumlu ve ilgili olduğunu zanneder. Halbuki sanat yönetmeni, yönetmenle birlikte bütün görsel malzemeden sorumlu olan insandır. Hocam sizce bir yapımda storyboard çizimi gerekli midir yoksa bu halledilebilir bir şey mi sette? Ya bu çalışma tercihi. Kullanan var, kullanmayan var. Çok hızlı işlerde, dizilerde bu tür şeyleri çok kullanılmıyor. Böyle bir alışkanlık, böyle bir şey yok. Ama reklamlarda mesela kare kare çizilir. Her kare çizilir mutlaka. Tanımlanır ve belirlenir. Malzemesi, aksesuarı, her şey belirlenir. Ona göre storyboardla, shooting boardla çekilir reklamların çoğu. Dramada ya da diğer işlerde de, filmlerde de daha zor sahneler, karmaşık, çözmesi zor olan şeyler çizilebiliyor. Bizim ülkemizde belirli işlerde çok kullanılmaz. Peki color correction neden önemli sizce ve biz dünyaya kıyasla ne aşağıdamayız şu anda? Şimdi dünyaya kıyasladığında bizim bir şeyimiz yok, bir eksiğimiz yok ama yapılan işlerin kalitesi arttıkça, bütçeleri arttıkça o iş de daha ciddileşiyor. Bu işi yapan çok iyi post prodüksiyon stüdyoları ve çok iyi coloristler var. Dünyada çıkan her şey bizde de var. Malzeme olarak, yani kameraydı, ışıktı, geri kalan malzemeydi, post prodüksiyondu. Ülke olarak, kültürel olarak bir standart problemimiz var. Buna bir örnek olarak soruyorum. Siz Muhteşem Yüzyıl'ın görüntü yönetmenliğini yaptınız 2. sezonda. Orada en uzun ve en zorlandığınız sahne neydi? Yani savaş sahneleri zor. Atlar, insanlar, savaşan insanlar, ekip. Moğaç Savaşı çektik. Mesela 15 gün Edirne'de, Ova'da 50-60 at var, 150-200 insan var. Kalabalık, bir de savaş sahneleri o anlamda zor oluyor. Mesela bir keresinde atlar geliyordu, geri giderken düştüm. Bir şey olmadı ama atlardan korunmaya çalışırken orada bir mezar gibi bir şey vardı, içine düştüm. Fiziksel olarak bir şey olmadı ama bu tür şeyler oluyor. Savaş sahnesini nasıl planladınız hocam? Öncesinde hazırlık süreci var tabii. Nasıl yapılabilir, nasıl çekilebilir diye oturuldu, masa üstünde konuşuldu. Çok büyük sahneler konuşuluyor. Çok küçük sahneler daha kolay halledilebildiği için o kadar üzerinde konuşulmuyor. Ama mesela orada şöyle bir sahne var. Onu hiç unutmam. Bir grup Ukraynalı Tatar vardı mesela. Böyle 9-10 kişilik bir grup. Atlarla her şeyi yapıyorlar. Yani at topluyorlar, zıplıyorlar, atın altından geçiyor, üstünden geçiyor ve tanımadıkları atlar. En son işte savaş bitmiş. Yaralılar var, ölüler var. İşte Muhteşem Süleyman'da gün batarken böyle atla geliyor. Taylan kardeşler yönetmenleri dediler ki bir de at olabilir mi hani orada ölmüş yatan? Prodüktörler, yapım şirketi kesinlikle dedi atlara herhangi bir ilaç, herhangi bir şey yapamazsanız sakın, atlara bir şey olursa çok ciddi problem oluyor dediler. O yüzden mesela normalde veterinerler uyutulur falan filan böyle sahnelerde. Öyle konuşulurken Tatarlara söylediler işte buraya bir at koymak istiyoruz. Böyle çok iri bir tane arkadaş vardı. Benden iri, uzun saçlı falan. Ben dedi hallederim dedi. İnanılmazdı. Atın birinin yanına gitti. Çok güzel bir at vardı, kahverengi. Atın kafasından böyle tuttu. Boynunu büktü atın. Atın böyle bir boynunda bir damar herhalde oraya böyle tık tık vurdu. Atı bıraktı. At bayıldı. At böyle yere bayıldı. İnsan işte bir koyulması gereken yere koydular. Sahneyi çektik. Tamam dediler. Gitti ata böyle. Tık tık ata vurdu. 2. Hop at ayağa kalktı. Atı uyuttu yani. Böyle işte 15-20 dakikalığına atı uyuttu. Yani ben hayatımda böyle bir şey görmedim. Bildiğim kadarıyla Tolga Karaçelik küçük karalamalar yapıyor. Sizin daha sonradan geliştirdiğiniz ve dahil olduğunuz bu çekim planı sürecinden biraz bahseder misiniz?
Tolga ile bizim ilk işimizdi. Tolga'nın da ilk filmiydi. İşin metni, oyunculuğu, büyük çoğunluğu Tolga'ya ait. Görsellik kısmında Tolga'nın istediği çok belirli şeyler vardı. Onları konuştuk. Ona göre mekanlar bakıldı. Birbirinden çok ayrı dönemleri var o filmin. Öyle çekildi. Color'ı da öyle yapıldı. O gittiği afar kısmının rengi de farklıdır. Normal çalıştığı yerin rengi de farklıdır. Hani birbirinden çok ayırt edilebilecek sahneleri Color'la da ayırdık. Tolga film olarak çekmek istedi. Özellikle 16 mm çekmek istiyorum dedi. 16'nın grainini seviyorum dedi. Tolga çünkü ufak tefek şeyler de çekmiş daha önce. Hani kameraman olarak, görüntü yönetmeni olarak. Araba düşme sahnesi beni en etkileyen sahneydi. Onun sinematografik olarak sizdeki karşılığı ne oldu? Ya o bir rüya, hayal şeyleri görüyor orada. Onu 20-30 metre bir vinçe bağladık. Vinçten bırakmak da bir sıkıntı. Çok zordu bazı şeyler orada. Vinçten araba düşüyor, olmadı birkaç kere düşürdük falan filan. Çok ilginç tabii. O hayaller, o şeyler o anlamda tabii Tolga'nın yarattığı büyük şeyler karşılığında buldu. Gişe memurundan da ödül almıştınız. Ben o sene hem gişe memuru hem saçla ödül aldım. Antalya Film Festivali'nde 2 filmim vardı. İkisi de birbirinden çok farklı filmlerdi. İkisiyle birlikte aldım. Sadece gişe memuruyla almadım. Bu ödülü getiren ne oluyor sizce? Mesela orada benim 2 film vardı. 2 filmde çok farklı filmler. Biraz ona bakıyorlar. Farklı anlatımlar, farklı dillerde, görüntü yönetimi nasıl, ışık nasıl, kamera nasıl onu değerlendiriyorlar. Benim anladığım kadarıyla. Bir görüntü yönetmenliği yapma hakkınız olsaydı bunu Titanic'ten yana mı, Inception'dan yana mı kullanırdınız? Tabii ki Inception'dan yana. Peki hangi yönetmenle çalışmak isterdiniz? Spielberg mü, Tarantino mu? Ben Spielberg'i tercih ederim. Tarantino'yu da severim ama benim için çok kanlı. Spielberg'i tercih ederim. O hayalperest ve çocuksu tarafı tabii ki yani. En sevdiğiniz filmi hangisi Spielberg'in? Ben ilk dizisini çok severim mesela. Peki hocam, çok teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. Sağ olun.